Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben İlker. Bugünkü videomuzda yine kimya içeriği var. Bildiğiniz gibi sadece kimya yapmıyorum ama kimyayı çok yapıyorum. İçeriğimiz nedir? Arkadaşlar kimya yaparken birçok mantara ihtiyacımız oluyor. Bu mantar konusuyla alakalı birçok soru gelmeye başladı bana. Ben de kanalımda videosu yoktu. Hemen olayı güzelce bir açıklayalım dedim. Bütün detaylarıyla. Öncelikle mantar nereden elde ediliyor? Çok kısaca bahsedelim. Şurada bir depocu var, görüyorsunuz. Kalpiyon'daki depocunun yanında hemen şöyle bir NPC var. Adı Brandio. Brandio'ya geliyorsunuz. Dükkana tıklıyorsunuz. Tata, mantar dolu burası. Bir sürü mantar var. Fiyatları da çok ucuz. Buradan istediğiniz mantarı temin edebilirsiniz. Fakat bu kadar kolay değil işler. Tamam. Orada birçok mantar var. Birçok mantar elde edebiliyorsunuz. Ama bu mantarların arkadaşlar fiyatları değil. Oradaki o mantarların dışında farklı mantarlar da var arkadaşlar. Farklı mantarlar da toplamanız gerekiyor. Kimya yaparken mesela bizden amanita, kadim, blöf ve kambur mantar. Bunları istiyor. Bu 4 mantarı o NPC'de bulamazsınız. O NPC'de yok. Peki biz bu 4 mantarı nasıl elde ederiz? Hadi bu sorunun cevabına doğru koşalım. Ben koşarken size bilgileri aktarayım bu arada. Hem böylece videoyu kesmek zorunda da kalmamış oluyorum. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu 4 tane mantar kimyadaki birçok iksiri, yıkım iksiri, ölüm iksiri gibi iksirleri yapmada işimize yarıyorlar. Bu mantarları toplamaktan başka çareniz yok. Merkez pazardan satın alabilirsiniz tabii ki. Bu bir maliyet olur. Şu oyunun sesini hemen bir kısalım. Merkez pazardan toplayabiliyorsunuz ama bu bir maliyet arkadaşlar. Maliyet olmasın. Ben çitlerimi aldım. Çitlerimin içerisine ekeyim, oradan büyüteyim diyorsanız tam doğru videodasınız. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Sizi götürdüğüm yerde mantar toplamayacağız aslında. Aslında mantarı toplayacağız ama bir defa toplayacağız. Peki biz mantarı neden bir defa topluyoruz? Onu da hemen kendi yöntemim demeyeyim de bu herkes böyle yapıyor zaten. Bakın burada mantarlar var arkadaşlar. Nedir bu? Büyülü amanita mantarı, büyülü kadim mantarı, büyülü blöf mantarı. Arkadaşlar gittiğimiz mantar lokasyonunda mantarı topluyoruz ama amacımız mantarı kazanmak değil, mantarın içerisinden toplama yaparken tohumu geliyor. Tohumunu kazanmak. Tohumunu kazandığınız zaman tabii ki çok basit bir şekilde ne yapıyorsunuz? Tohumu ekiyorsunuz arkadaşlar çitlerinize. Çitlerinize ektiğiniz bu tohum, oradan sürekli tohumu türetiyorsunuz. Türettiğiniz tohumları da daha sonrasından kendi ürününüze dönüştürüyorsunuz. Nedir bu ürünümüz? Ee, işte tohumu türettikten sonra biliyorsunuz çiftçiliği nasıl yapacağınızı. Tohum alıyorsunuz, fazla tohumu ekiyorsunuz. Tohum alıyorsunuz, fazla tohumu ekiyorsunuz. Bu şekilde türeterek kendinize mantarı sonsuz kere stekliyorsunuz. Bir daha toplamaya hiç gitmiyorsunuz. Mantar otomatik olarak sürekli toplanıyor. Toplandığı zaman da yani sürekli olarak çiftçilikten elde ediyorsunuz. Otomatik değil de bu. Siz sonuçta bunun için bir efor sarf ediyorsunuz. Çitlerinizi kullanıyorsunuz. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Ben bu dağda ne yapıyorum diye soracak olursanız, bu dağda kadim mantarı vardı. Aa, buldum. Buldum. Arkadaşlar burası nedir? Kadim mantarı. Aha. Şimdi burayı toplarken şöyle bir ayrıntıya dikkat etmenizi isteyeceğim. Arkadaşlar toplama yaparken bu zanaatkar toplayıcıyı açın. Bunun ne olduğunu bilmiyorsanız da kanalımda videosu var. Ee, Toplu toplama. Bu çok basit. Bilmeyen de yoktur diye tahmin ediyorum. İnşallah yoktur. Arkadaşlar topluyorsunuz. Lakin bakın bize verdiği mantar miktarı zaten öyle çok yüksek de bir mantar değil. Gerçi benim toplama kostümü falan takılı da değil de. Takayım ya, niye takmayayım ki? Heh, taktım. Buradaki olay, evet bakın gelmiş bile, 2 dakikada topladı, hemen geldi. Arkadaşlar burada kadim mantarın tohumunu elde etmek amacımızdı ve elde ettik. Şu andan sonra buradan defolup gidebiliriz. Oturup da burada toplama yapmayacağız arkadaşlar. Burada farklı mantarlar da var. Bulut mantarı, kadim mantar, zaten amacımız kadim mantarı toplamaktı. Bu yüzden buraya geldik. Birkaç farklı mantar çeşidi daha gördüm. Bu mantar çeşitlerini kontrol ettiğimde az önce gösterdiğim NPC olan Brandio'da satılan mantarlar olduğunu fark ettim. Bir tane, evet, oyunu yapalım hemen. 3 şurada, 2 bu. Umarım yaparım. Bunu yaparken bazen zorlanıyorum. Evet, şu an zorlanacağım hatta. Unuttum bile konuşurken. Ha, tamam, oldu. Bunu niye yaptım arkadaşlar? Bu noktaya gelelim. Mini oyunu niye oynadın İlker? Arkadaşlar tohumu verirse, mini oyunu oynadığınız zaman 4 tohum vermesi gerekiyor ya. Bir tane mantar toplaması yaparken 4 tohum elde ediyorsunuz. Eğer oyunda olsa 40 tohum verecekti. Hani açın. Tamam, ben 4 tane mantarı elde ettim. Artık buradan defolup gidebilirim
diye bir düşünce var ki bence en mantıklısı da budur. Oturun çitinizde bunları zaten gidip 4 kadim işte 5 amanita 5 blöf falan toplayınca çiti ekmeye başlayınca onları hemen türetebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Ama gelin gelmişken buradaki bütün kadim mantarları şöyle bir toplayın, yoklayın. 4'ten fazla tohum olursa daha hızlı bir türetme olur. Sonuç olarak çitinizin bir tanesi 10 tohum, 10 çitinizde 100 tohum alıyor. Bütün çitleri doldurup çatır çatır F5 atmak varken eee, daha hızlı türetecektir. Ama çıkmazsa da ben zorlamadım, açık konuşmam gerekirse kendim yaparken. Oturup da burada mantar farmlamadım yani. Yine çıktı oyun. Bakayım bir sağa sağa, tamam. 3 tane köşe gördüm, bir tane alt. Kendi kafamda bunu bir kodunu yaptım arkadaşlar. Bu oyunu da pek sevmiyorum. Beyin kullanmak gerekiyor. Ben beyin kullanmayı sevmiyorum bu oyunu oynarken. Neyse. Olay bu şekilde. Burada kadim mantarı var. Şimdi diğer mantarlarımıza geçelim. Tabi diğer mantarları da yolda koşarak size göstermeyeceğim. Aslında yerlerini biliyorum. Çünkü yerlerini nereden biliyorum? Discord kanalımıza birçok arkadaş geldi. Ben bugüne kadar bu videoyu niye çekmedim diye kendime de kızıyorum. Neden? Arkadaşlara mantarları tek tek gösterdim. Gösterirken Codex'te var, gösteriyorum. Codex'teki açıp yeri bulamadı birçok arkadaş. Abi ben bulamıyorum abi, oyuna yeni başladım. Bu kırmızı noktanın tam üstüne geldim. Burada mantar yok. Burada ot var falan diyorlardı. O yüzden ben de tek tek göstermek durumunda kaldım. Gösterirken de yerlerini ezberlemiş bulundum. Bu cadı mağarasının orada bir tane daha mantar yeri var. Ben videoyu burada durduracağım, keseceğim, bir şeyler yapacağım. Diğer mantarlarını bulunca size hemen dönüş yapacağım. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum ama bir şey fark ettim. Size mantarın haritadaki yerini göstermedim. Arkadaşlar tam nokta şura kadim mantar. Bu Hexe Tapınağı'nın biraz üstü. Şurada ne var? İskelet askeri var. İskelet askerinden yukarıya 3-4 mouse alan kadar boşluk var. Zaten şöyle beyaz beyaz parlıyorlar. Hemen altında şurada ne bunlar abi? Burada cadı iskeletler falan var, biliyorsunuz burayı. Şimdi diğer mantara geçelim. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi ikinci mantarımız kambur mantar. Kambur mantarı ararken bir şey daha açtım. Petlerinizde şöyle özel toplama eşyası bul yazan bir pet varsa şuradaki butonu renklendirerek, yani tıklayıp tıkladığınız zaman renkleniyor. Renklenince etrafınızdaki toplama eşyalarını kırmızı kırmızı işaretlemeye başlıyor pet. Bunu da aslında tam böyle ararken bulamayacağım sandım, bir anda buldum sonra. E, Öyle kendim açtığımda göstermek istedim. Yeri neresi abi? Maria mağarası var, bakın şurada. Maria mağarası. Maria mağarasının üstünde şöyle 3-4 tane mouse boşluğu kadar bir yer var. Tam şu nokta. Bu noktada yine burada bir sürü mantar var. Özellikle kambur mantarı bizim işimize yarayacak olan mantar. Kambur mantarın yanında imparator falan da var da bunlar satılıyor diye biliyorum. Gerek yok yani, pek işe yaramayan mantarlar. Bu şurada da kambur mantarı topluyorsunuz. Toplarken şunu yapabilirsiniz. Geldin topladın. Mantar tohumu çıkmadı. Bir daha başka yerde aramazsın, sunucuya atarsın. Bunu söylemiş bulunayım. Çoğu kişi akletmiştir de yine de söyleyelim abi. Sonra abi burada çıkmadı, doğmasını falan beklemeyin sakın. Atın sunucu, başka bir sunucuda toplamaya devam edin. Burada kambur mantar var. Kambur mantarın yanında bir tane daha mantar vardı. Sis mantarı olması gerek. Şunu yapalım hemen. Şuradan başlayarak sağ 2 sol aşağı 1. Bak, bu mouse'u kullanarak da yerini anlatıyorum. Nasıl? İyi fikir bence. Tak, 200 tane mantar. Hiçbir işe yaramaz ama. Sis mantarı. Aslında arkadaşlar burada kamuru mantarının yanında sis mantarı da var. Sis mantarı da belli başlı iksirlerde kullanılıyor ama benim pek işime yaramayan bir mantar olduğu için e, videoya pek dahil etmedim. Çok yaygın kullanılan bir mantar değil çünkü. Ama ifade etmiş bulunalım. Burada da kambur mantarımız mevcut. Tohumunu ben çıkartmadım. Gerek de yok zaten. Bende var. Vardı değil mi? Bakalım bir. Kambur. Var mı bakayım bir. Ha, var var. Özel de var. Yüksek kalite de var. Normali de var. Özel kambur mantarı da var. Daha öncesinden kullandığım bir mantar. Olmaması mümkün değil zaten. Şimdi sıradaki mantarımıza geçelim. Bunu yeni de gösterdiğimize göre sıradaki mantara geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki mantara geldik. Blöf mantarı. Lanet mantar. Bulması zor bir mantar. Ya ben bunun hiç toplu bir yerde olanını bulamadım. Hep böyle dağınık dağınık bulabildim. Bir toplayalım şöyle. Tohum atar mı atmaz mı? Bir toplaması vardı. İki toplama veriyor. 3 verdi. Bir tane daha versen çok iyi olur. Sedir ağacı o. Tamam. 3 defa buradan toplanabiliyor. Hemen şurayı bir haritada göstereyim size. Arkadaşlar bu Kaya Gölü var, biliyorsunuz. Kuzey Kaya iskelesi var. İskelenin sağ tarafına doğru gidince bakın şurada çok yakın 3-4 mouse alanı var. Tam şurası. Burada 3-4 tane mantar buldum. Yukarısında da vardı diye hatırlıyorum. Hemen bir bakalım. Yukarıya da şöyle bir çıkalım.
yukarıda vardı eminim de burada dağınık olarak var. Böyle daha önce arkadaşlarımı getirdiğinde de burada işte bir tane toplattırıyordum. Buraları gezin biraz diyordum. Bu bölgede var diyordum. Ama ben size şu öneriyi vereceğim. Gezmeyin. Boşuna vakit kaybetmeyin. Orada onu toplayın. Sunucuya atın bir. Bir 3-4 tane tohum çıkartmaya çalışın. Çıkartamazsanız da bu alana biraz tarayın. Bu alanda vardı çünkü. Ama gerek görmüyorum. Şurada bir mantar gördüm. Bu mu? Bu değil. Kesin bu değildir. Adı farklı çünkü bunun. Belli. Aynen imparator. Bu değil. Bu bölgede var ama o size gösterdiğim yere gidin. Toplayın. Sunucu atın bence. Uğraşmayın. Blöf mantarının ben çok toplu olan bir alanda hiç bulamadım. Daha önce de bulamamıştım. Ee, Biraz gezmece yapıyorduk. Bir tane de burada buldum. Bu mu? Bakayım. Ha, bir tane de burada buldum. Dur bunu da göstereyim. Açıyorum. Yine KYFK'sinin biraz daha sağ tarafında. Demin gösterdiğim yerin biraz daha sağ tarafı. Bak tam şu nokta. Şuradan dik geldiği zaman tam bu noktada yine blöf mantarı var. Bu ikisi arasında bir tur atın. Tohum gelmezse bir sunucuyu basın geçin hemen. Sonra farklı sunucuda toplayın. Kendi klanınızın olduğu sunucuda toplarsanız klan sunucunuzda sınırsız yani iki sunucu arasında bekleme süresi olmadan atıyorsunuz ya. O avantajları falan kullanın. Blöf mantarını sakın zor diye toplamamazlık etmeyin. Bu söylediğim 4 mantarda kesinlikle olması gereken mantarlar. Niye uçamadım ya? Heh. Olması gereken mantarlar. Olmazsa olmaz bunlar. Sıradaki mantara geçelim. Zaten son mantarımız. Evet arkadaşlar son mantarımıza geldik. Videodayız. Son mantarımız Amanita mantarı. Yeri çok basit. Bence en kolay toplanan mantarlardan birisi. Kadim mantar da böyle kolay toplanıyor. Kuruto mağarasını biliyorsunuz. Eskiden ezikken sezonun olmadığı zamanlarda birden 40'a kadar map'i gezerek level kastığımız dönemlerde gelip burada bu yaratıkları kesin kesmiştir eski oyuncular. Amanita mantarı tam burada ağacın dibinde arkadaşlar. Burada ağaç diyorum, özür diliyorum. Burada bir kaya var. Kayanın etrafında bir sürü var arkadaşlar. Burada da yine sunucu atarak elde edemezseniz sunucu atarak toplamanızı tavsiye ederim. Zaten çok fazla var. Şuraya koyalım. İki sağda bir köşede tamam. Bir tanesine mouse'u koyarak orayı şey yapıyorum. Buradan da amanita mantarını toplayabiliyorsunuz. Burada zaten çok var. Bakayım bir. Aynen bakın. Var yani idare eder bir miktarda var. Bir sunucu atmanıza bile gerek kalmayabilir. En fazla 1-2 sunucu attırır size diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bunu da buradan toplayabilirsiniz. Bir bakalım şundan bir tohum verse de 40'lı tohumu göstersem size. Aha verdi. Abi ne güzel oldu. Arkadaşlar mini oyunu mantar toplarken bu yüzden açın diye tavsiye ediyordum. Mantar 10 katı veriyor ya bildiğiniz gibi. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4, 24 tane mantar var burada şu an. Alıyorsunuz 24 tane tohumu toplamış oluyorsunuz. Şu güzel. O 24'ten fazla bura. 4 verdiyse 40 falan verdi herhalde. Çok çok daha fazla. Amanita mantarı ile işimiz bayağı bir bitti. Hemen buradan defolup gidebiliyoruz. Olay bu şekilde. Çok güzel. Aslında bu fikir kafama da geldi. Burada oturup mini oyunda mantar tohumu toplamaca mı? Yok. Gerek yok diye düşünüyorum. Çok da mantıklı bir yöntem değil. Çiftlikte üretiyorum zaten. Niye uğraşayım ki mantar toplamakla? Arkadaşlar mantar toplama olayı şimdi bu kadar basit anlattığıma bakmayın. Kimya yapan herkesin bu mantarları bir an önce elde etmesi gerekir. Bu mantarları hem ahenk iksirinde ve birçok çılgınlık iksirinde hayalet vardı. Pardon, yıkımdı, ölüm, işte bu tip iksirler. 4 tane iksirde kullanıldığını eminim. Gök iksiri de vardı herhalde. 4 tane iksirde kullanılıyor bu mantarlar. Mesela bir blöf yazalım. Şuraya blöf mantarı. Özel blöf mantarı. Pazara girdiğiniz zaman lifi yok. Kendisi var mı? Ona bakalım. Özel blöf mantarının kendisi var mı? Kendisi 18.000 tane var. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Oturun 1000 tane almaya kalksanız 1300 tanesi 82 yen para yapıyor arkadaşlar. Siz bu mantardan 15-20 bin tane kullanacaksınız. Belki de kimyayı çok fazla free yaparsanız 10 bin tane kullansanız 800 em yapar sadece. Siz sürekli olarak iksir üretirken sadece blöf mantarına 800'den 900'den 1 TL gibi paralar vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu mantarı toplayıp kendiniz yetiştirmezseniz. Ki pazarda var olduğunu varsaydım. Şu an blöf mantarı var pazarda. Eyvallah tamam aldık diyelim de kadim var mı? Özel kadim. Kadim de vardır gerçi de. Niye var olanı nasıl açıyorsam biliyorum. Yokmuş. Mesela kadim mantarı. Siparişte aha. Ölüm iksiri üretmen gerek. Ne yapacaksın? Kadim mantarı pazarda yok. Siparişte. Sipariş bekleyeceksin. Siparişi beklerken para da vereceksin. Üstüne zaman da kaybedeceksin. Bu yöntemleri kesinlikle hiç uğraşmamanızı tavsiye ederim. Yapacağınız işlem basittir.
Benim videoyu açın. Çatır çatır toplayın. Tohumları merkez pazarda stekleniyor üst üste. Normalde başka yerde steklenmiyor. Bu olay da çok saçma bu arada da. Neyse bu üstüne konuşmayacağım şimdi. Merkez pazara stekleyin tohumları. Çiftçiliğinizi yapın. Çiftçilikten türetin. Mantarlarınızı elde edin. Bu videoyu çekmedeki temel amacım da arkadaşlar. Biliyorsunuz ahenk öz iksiri çıkmış. Ahenk öz iksiri yapımıyla alakalı bir video hazırlıyorum. Tablo hazırlıyorum. Benim videomu izleyen arkadaşlar da iyi bilir ki ben tablo hazırlarsam hangi ürünü nereden toplayacaklarına dair bir link de koyarım yanına. O da benim YouTube kanalımın linki olur. O link de bu link olacak. Hem size örnek teşkil etsin istiyorum. Mantar olayı biraz karmaşık çünkü. İnsana yerlerini bilmedikleri için toplamıyorlar. Pazardan çekiyorlar. Bence ekilmeli, toplanmalı, biçilmeli. Çok da basit bir işlem. Bakın ben video 15 dakika ama bir saatten kısa sürede topladım hepsini. Hepsinden birer parça elde ettim. Ve bu işi burada bitirmiş oldum. Bir kere yapıyorsunuz. Bir daha da yapmıyorsunuz. Bunun dışında farklı söyleyeceğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. Ee, Kanalıma abone olup bana destek olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kanalın açıklama bölümüne, videonun açıklama bölümüne bir Discord kanalımı bıraktım. Oradan girip soru sorabilirsiniz. İşte etkileşim kurabilirsiniz insanlarla. E-sosyalleşebilirsiniz diyelim. Artık benim yeni tabirim bu. Eşim sosyalleşelim diyor. Ben e-sosyalleşiyorum diyorum. Çünkü ben bilgisayarda bayağı vakit geçiriyorum. Evde oynuyorum. YouTube kanalıyla ilgileniyorum. İşte YouTube'dan, Netflix'ten bir şeyler izliyorum. Gerçi filmi izlerken eşimle izliyorum da oraya girmeyelim. Boş verin şimdi. Dediğim gibi hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşça kalın. Bay bay.